Herkese tekrar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra sizlerleyim. Bu sefer gördüğünüz üzere yepyeni bir ortamlayım. Çünkü bir taşınma süreci geçirdim. O yüzden de bir süredir aslında ortalarda yoktum. Ama şu an yeni arka planımla, yeni evimle ve yeni bir benle karşınızdayım. Ve bunun için de çok mutluyum. Lafı uzatmadan size çok güzel bir dizi getirdim. Gerçekten hemen izlemek istedim. Yeni bir diziyle karşınıza gelmek istedim. Ve bu dizimiz ise Pro Bono adındaki dizimiz. 2026, 25'in sonu 26'ya doğru da sarkan bir süreçte yayınlandı bu dizi ve 12 bölümden oluşuyor. Mini bir dizi diyebiliriz. Ve ben inanılmaz beğendim. Bence çok sürükleyici bir diziydi ve sizle buluşturmak istedim. Şimdi konusuna gelecek olursak. Ana karakter olarak aslında bir kişi sayabiliriz ama ben iki kişi sayacağım. Çünkü ikisinin dokunuşları farklıydı ama ilk sayacağım isim kesinlikle bu dizinin en böyle ana karakteri. Konu onun etrafında şekilleniyor. Jung Kyung Ho adlı oyuncumuz burada bir aslında yargıç. Ve kendisi inanılmaz derecede başarıya düşkün, başarısızlığa tahammülü olmayan ama bir o kadar da biraz materyalist diyebileceğimiz ve üst bir pozisyonda hedefi olan, bunun uğrunda da elinden gelen her işi yapan bir aslında yargıç olarak karşımıza çıkıyor. Kendisini daha önce birçok dizide izledim. Kanalımda da paylaştıklarım oldu ve bence bu karakteri ben ilk izlediğimde biraz böyle şaşırdım ve beğendim de. Fakat kendisi dizi ilerledikçe bir anda kamu yararına çalışan bir avukat olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu zirveye oynayan ve oldukça da başarıya takıntılı yargıcımız nasıl oluyor da bir anda kendini kamu yararına çalışan ve kaybetme ihtimalinin büyük olduğu, aynı zamanda onun değer yargı sisteminde ona yeteri kadar para ve ün kazandırmayacak davaların içinde buldu. Aslında bu serüveni izliyor olacaksınız. Ona eşlik eden çok tatlı bir oyuncumuz var. So Ju-yeon adlı oyuncumuz da bir avukat ve tahmin ettiğiniz gibi kamu yararına çalışan avukatımız. Ve onun ekibinin bir parçası olarak yargıcımız geliyor ve o da bir o kadar şok oluyor diyebiliriz. Yani bu iki karakterimizin de birer yolculuğu, birer bakış açısını görüyor olacaksınız dizide kesinlikle. Ve dizi yer yer sizi güldürürken birçok alanda da hüzünlendiriyor. Gördüğümüz şeylerin aslında olayların tamamı olmadığını bize hatırlatıyor ve insanları çabuk yargıladığımız, bu yargılarımızın ne kadar yanlış olduğunu da bence güzel bir şekilde gösteriyor. Şimdi daha fazla uzatmadan size videoyu yolluyorum. Videodan sonra tekrar bir araya gelelim. Sizi burada bekliyor olacağım. İyi seyirler. 기분이 째져 에이 who's the best dresser 환경뱀이 터누가 잘 튀어 잘 되면 셀럽 못 되면 평생 reseller 내 개성은 시대를 안타커스 나는 새삥 모든 게 다 새삥 옷에 엿을 걸쳐도 브랜드 묻는 댄입 I'm too sexy 헌집 두 곳에째 프리미엄이 붙어 2배 3배 4배 yeah 나는 새삥 11년째 freshman 유명세들 거둔 현찰 대신 스펙을 station You're not selfish 남의 맘만 selfish 난 취향을 감춰 그래 내 second 칸은 수수께끼 쇼앤 부배 심보 넌 볼 수 없는 임금 The king is back 다시 거시고 한만영 그래도 근본은 절대 못사 눈팅으로 배운 너의 street fashion 뚜까 배고파 기분이 째져 에이 who's the best dresser 반경 100m 누가 제일 튀어 잘 되면 셀럽 못 되면 평생 reseller 내 개성은 시대를 안타커스 나는 새삥 모든 게 다 새삥 옷에 옷을 걸쳐도 브랜드 묻는 댄이 I'm too sexy 헌집 주고 새집 프리미엄부터 2배 3배 4배 yeah 하마나 오늘도 미치게 하기
위치 work 이유는 뻔하지 새로운 옷 하라니 위치 건마 하지마 건방 빌린 게 티나서 bro 이제 여름이 오니까 준비해내 목에다 채워질 라이트 체인 1, 2, 3, 4를 세는 것도 지겨움 and you think I love my hate want a new change 우리 엄만 생일마다 새 가방이 생기지 신기록 게이지 우린 없어 배시 나는 매일 새롭지 Thought I really came from zero 그래서 두 배로 책임을 가진 삶은 생각보다 괴로워 언제나 let's go hard 내 옷은 새로워 난 운전할 때마다 맨 앞이라 외로워 Yeah I'm motion drip check 내 옷들은 늘 세팅 아무도 못 말려 나란 바닥 너무 shaking 멈출 수 없어 난 쌓아야 stay 안전모를 썼던 나는 절대 못해 기분이 째져 에이 who's the best dresser 반경 100m 누가 제일 튀어 잘 되면 셀럽 못 되면 평생 리셀러 내 개성은 시대를 안타커스 나는 새삥 모든 게 다 새삥 옷에 옷을 걸쳐도 브랜드 묻는데 me I'm too sexy 한 집 주고 새집 프리미엄부터 2배 3배 4배 yeah 나는 새삥 모든 게 다 새삥. Evet. Konu kısmında da kendimi tutamayıp bahsettim. Ben burada ilk defa yani Jung Kyung Ho'nun birçok dizisinde çok daha ciddi, çok daha işte böyle şaka yapmayan, hep böyle biraz net karakterler oynadığını anımsıyorum. Yani onu gördüğüm an aklıma o tarz karakterler geliyordu. Böyle bir ters köşe yapmış olması beni çok sevindirdi. Çünkü aslında yargıçlık ya da işte hukuk dünyasında, Kore dizilerinde ya da diğer ülkelerde de hep böyle çok sert, çok profesyonel, işte kusursuz bir figür çizilir. Ve burada aslında bu figürün dışına çıkılıp böyle yeri geldiğinde espri yapan, yani sulu diyeceğimiz tarzda bir insan gibi duran ama bunun aslında büyük bir yanılmaca olduğunu da yolculuk boyunca öğrendiğimiz bir karakter. Yani kendi yaşadığı deneyimler olsun, her bölümdeki davaların işlenişi, o davaların konusu olsun. Ben çok kıymetli buldum. Bence sansasyonel birçok olaya değinmişlerdi ve bu bence hafife alınmayacak bir şeydi. Biliyor musun? Yani hepiniz hatırlıyorsunuzdur ya da bilmeyenler için de. Ne zamandı tarihini hatırlamıyorum ama bir Halloween kutlamasında bir facia yaşanmıştı Kore'de ve bir izdihamdan dolayı bir sürü insan hayatını kaybetmişti. Bu olaya bir gönderme var. Ve biz bunu mesela bir köpek aracılığıyla, yani onun davasıymış gibi görüyoruz. Orada bir yandan hayvan hakları ile ilgili çok güzel bir dokunuş görmüştük o davada. Bu çok etkileyiciydi. Onun haricinde aslında şu an bütün dünyada hemen hemen bir sorun haline gelmiş. Yani şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ilk başta yargıcımız da aynı fikirdeydi. Bu yabancı bir kadın var ve Kore'ye geliyor. Burada Koreli biriyle evleniyor. Ve işte bunu vatandaşlık almak için yapıyor. Dolandırıcı gibi bir bakış açısıyla girmişken aslında hikayesinin ne kadar üzücü olduğunu, arka planda neler yaşandığını, insanların bunu, yani bir ülkeden başka bir ülkeye gitmek bir şaka değil. Bunun getirdiği sorumluluklar, duygusal zorluklar. Yani emin olun kimse bu kararları çok kolay vermiyor. O yüzden hep olayların farklı bakış açılarını size vurgulayarak altına başka bir şey yattığını gösterdi bu dizi ve ben bunu çok sevdim. Dinamiği hiç düşmedi. Hatta benim annem çok sıkı takip etmez Kore dizilerini. Bazen benle izler. Çoğunlukla da yarı yolda aslında dikkati dağılır ve başka bir şey izler. Bu diziyi baştan sona özellikle beni bekle, bensiz izleme diyerek izledik. O yüzden de beni etkilemiş oldu. Ve yargıcımızın ekibi tarafından bu kadar yargılanıp aslında güvenilmez olduğu kısım dikkat çekiciydi. Ve bilmiyorum, böyle davanın yargıcımızın bir şantajmış gibi görünen ama arka planında çok daha büyük bir oyunun parçası haline geldiği oldukça gizemli. Komik yer yer ama tetikte tutan müthiş bir diziydi diye düşünüyorum ve
geçeceğinizi umut ediyorum. İzlediğinizde de beğeneceğinize eminim. Sizi seviyorum. Oldukça da özlemişim aslında konuşmayı. Çok daha güzel dizilerle, çok daha fazla videoların geldiği bir döneme başlamayı umuyorum ve bu da bir başlangıç zaten. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.